Yeni içeriğin gireceğini anlamına göre artık konuşalım. Hadi bakalım. Burası Patisserie Rigolo, Philippe Rigolo'nun ünlü pastanesi burası. Kendisi 2005 Dünya Pastacılar Şampiyonu. Tüm Fransa'daki ve dünyadaki de tek pastanesi burada. Evet, girişte de bahsettiğim gibi burası 2005 Dünya Pastacılık Şampiyonu'nun pastanesi. O yüzden ürünler çok marjinal görünüyor, çok güzel görünüyor. Tasarımları falan harika. Ve bu tasarımlara göre bence fiyatları da çok uygun. 6-7 euro bandında her bir ürün. Evet, yeni konseptin ilk videosunun ilk adımını gerçekleştiriyorum ben de. Bakalım tek tek yorumlayalım dokuları, tatları nasıl? Gerçekten ürünü hak ettiği kadar var mı? Gerçi bunları değerlendirmek bana düşmez ama ben sadece yiyeceğim. Evet, tek tek bakalım. Evet, vallahi bu elma şekilli olan harika duruyordu yani. Şimdi bir de tadına bakacağım. Harika. Gerçekten harika. Yediğim en iyi elmalı tartlardan bir tanesi bu. Yani görüntüsü kadar tadı da var gerçekten de. Tartın içi elma dolu ve dışındaki yeşil elma kısmının içi vanilya dolu. Çok çok başarılı ya. Yani bir tane daha alacağım gerçekten. Bakar mısınız? 10 numara ya. Kesinlikle 10 numara. Philip Şef önderliğinde yapılıyor bu tatlılar. Belki kendisinin dokunuşları da vardır çünkü tek pastanesi burası, başka yok. Ve bu pastane zaten Fransa'nın en iyi 10 pastanesinden biri olarak gösteriliyor. TripAdvisor'da da Fransa'nın genelinde en iyi pastane olarak gösteriliyor. Evet, suyumuzu içtik, tazelendik. Şimdi sıra diğer tatlıda. Elma ve portakallıyı aynı tabağa almıştı. Portakallıyı sonraya bırakacağım çünkü çok güzel görünüyor. Sıradaki ürün Hindistan cevizli bir versiyonu. Sert bir kurabiye üzerine sanırım beyaz çikolatası falan var. Aynen öyle. Beyaz çikolata zaten kırıldı hemen. Biraz elimi daldıracağım artık çünkü almam lazım. Evet. Bir kurabiye üzerine Hindistan cevizli beyaz çikolatalı ürün. Valla bu da çok başarılı. Şu üstünde mango püresi gibi bir şey var. O da böyle ferahlık yaratmış yani. Buradaki ustanın harbiden usta olduğu belli yani. Bir tatlı düşkünü olarak çok fresh bir şey yediğini hissettirdi bana. Vallahi çok güzel. Diğer tatlıya geçmeden bir parça daha alacağım bundan. İki fresh tatta bence 10 üzerinden bir 9'u hak edecek ürünler yedim. Şimdi bir çikolata istiyor burası ve bu çikolatayı bir çikolata düşkünü olarak. Ben bir tatlı düşkünüyüm ama herhalde daha çok da bir çikolata düşkünüyüm desem doğru olur. Çikolata her zaman önemli bir kriterdir. O yüzden şimdi tatlıya geçiyorum. Bunun da altında ilk görebildiğim kadarıyla böyle macun kıvamında böyle hurmamsı bir şey var. Üstündeki çikolata topunun içerisi nedir onu bilemiyorum. Hatta şöyle size de yaklaştırayım. Bakalım tadı nasıl? Tam anlayamadım. İçi frambuaz doluymuş. Evet. Alma işini de çözdük. Şöyle göstereyim içini de. Bayağı başarılı görünüyor. Bir kere çok hafif. Ben biraz daha çikolata ağırlıklı bekliyordum. Yanlış bir beklentiye girmişim. İçindeki frambuazla üstündeki o çikolata gördüğünüz yer böyle çikolatalı mus gibi bir şey. Ve içi frambuaz dolu. Bu çikolatalı mus ve frambuaz yine fresh bir şey bırakıyor, tat bırakıyor ağızda. Altta o bahsettiğim sanki hurmamsı o macun gibi şey. Alttaki tabakanın bir esprisi bana gelmedi açıkçası. Ama önceki yediğim iki ürüne göre yine fresh bir ürün var. Anladığım kadarıyla burada freshlik üzerine bir sistem kurulmuş. Bir parça daha alacağım. Dökmeden yiyebilirsem. Alt kısmı şimdi ayrıca tadacağım. Çünkü az önce söylediğim gibi alamadım ne olduğunu. Bir tek bakalım. Şimdi geldi. Kesinlikle aşırı fındık baskınlığı var ama toplamda hepsini ağza atınca o fındık kayboluyor biraz. O da herhalde fresh tasarımdan kaynaklanıyor, bilmiyorum. 10 üzerinden 7 diyeyim buna da.
7'den fazlasını galiba hak etmiyor. Geriye kalan 2 tatlım var. Birisi bu. Ya bunu göstermem lazım. Gerçi ayrıca çekerim de. Çok hoş görünüyor. Gerçekten çok hoş görünüyor. Burada da tiramisu var. Az önce bir çikolata tattığım için tiramisu'yu sona atacağım. Şimdi fresh portakalla devam ediyorum. Portakalımız var, kremamız var anladığım kadarıyla. Altta yine bir böyle sert kurabiye gibi bir şey mevcut. Ama sen çok iyisin ya. Sen çok iyisin. Bu gerçekten muhteşem olmuş ya. Buna 10 üzerinden 10 falan vereceğim yani. Keserken kurabiyesi biraz sert gibi gelmişti. Tat bütünlüğü inanılmaz ya. Gerçekten inanılmaz. Bir tane daha keseceğim. Şöyle akışkan, güzel, ıslak bir keyiften bayıldım. Çok iyi bütünleştirmişler ya. Vallahi bayıldım. Bu sofranın yıldızı bu muhtemelen. Evet, son hamle tiramisu. Tiramisu'muz da şöyle görünüyor. Yine klasik kapta gelen tiramisu'lardan değil. Bu tatlı seansımızın son hamlesi tiramisu. Şöyle bir iç dokuya sahip. Hoş görünüyor. Bu da çok hafif. Hatta yediğim en hafif tiramisu'lardan biri diyebilirim. Sanırım ben tiramisu'yu biraz daha baskın seviyorum. O yüzden buna da yani 10 üzerinden bir 6 falan verebileceğim maksimum. Freshlik arayanlar için bence harika bir ürün. Ama dediğim gibi ben biraz baskınlıktan yanayım tiramisu'da. İkinci lokmadan sonra kesinlikle 10 üzerinden maksimum 6 verdiğim bir tatlı oldu bu. Tatlı düşkünüyüm, biraz şeker arıyorum. Bunda aradığım şeker maalesef hiç yok. Bu tam böyle az şekerli sevenler için harika bir tiramisu. Sofranın kralı az önce yediğim portakallı tarttı. Evet, Yurt Konuş bölümünün pastane kısmının sonuna geldik. Burada 5 tane ayrı tatlı tattım. Notum genel olarak çok yüksek. Siz de Fransa'da Annecy'ye gelme fırsatı bulursanız mutlaka Philippe Rigolo'nun pastanesine gelin ve şampiyonun pastalarını tadın diyorum. Günün geri kalanında farklı tatlar denemeye devam edeceğim. Şimdi öğlen vakti biraz tatlıya boğulduk. Tuzlanalım diyorum. Yeni mekanda görüşmek üzere. Yurt Konuş Ansi bölümünün daha ana yemek ağırlıklı olan kısmındayız. Şu an Wonpan Wonbin, yani iyi ekmek, iyi şarap ismiyle çevirebileceğiniz bir restorandayım. Bu restoranın en büyük özelliği porsiyonları küçük küçük vermesi. Bu sayede Fransız mutfağının çeşitli lezzetlerini farklı farklı tatma imkanı buluyorsunuz. Henüz 6 senelik bir restoran ama insanların burada ilgi gösterdiği, iyi puanlamalar bıraktığı bir restoran. Ben de burada öğlen menüsünden 6 tane farklı yemek sipariş ettim. Şimdi onları tatmaya başlayacağım. Kırmızı et var, tavuk var, püreler var, patatesler ve pırasa var. Soft bir tadım yaparak başlamak istiyorum burada. Pırasaya yöneleceğim hemen. Ne kadar zor kestiniz. Tam bir side ürün. Ben nedense biraz ılık ya da sıcak olacağını varsaymıştım. Öyle geldi. Ama tamamen soğuk bir meze tadında gelmiş. Creamy bir sosu var. Zaten isminde de vardır. Creamy pırasa olduğu. Sirke de aldım çok ağırlıklı olarak. Limonlu sirkeli bir pırasanın eti yemiş gibiyim. Pırasayı puanlayacak olsam çok benlik olmadığını söyleyebilirim. O üzerinden 5 puan polenta'ya geçiyorum. Bu yemeğin ismi creamy polenta. Krema tadı alıyorsun ama bildiğiniz polenta sadece kremalı. Çok bir tadı tuzu olduğunu düşünmüyorum şu an. Evet. Yani bunun neye benzetenin geliştiğini gerçekten bu noktaya koyamıyorum. Sıradan bir saygılı diyebilirim. Patates, mantar ve bacon doğru. Buradan bir beklentim var. Aradığım tatlı. Sotelenmiş patates, mantarlı bacon. Bence gayet güzel bir ürün. Tatlar tanıdık. Tadı tuzu yerinde. Gayet hoş. Şu kısımda patates püremiz var. Okey.
Balık tadı çok yoğun. Balıklı patates püresi. Porto'da yiyip beğenmediğim morina balığını anlıyor. Android'i Yiğitlerin bunu seçmezdim, öyle söyleyeyim. Çünkü morina balığını Porto'da da sevmem. Şu anda da sevmedim. Ama bu yemeğin kötü olduğu anlamına gelmiyor. Yemeğin bu pişik olan her şey patates, balık tadı, üstündeki domates falan hoş yani. Ama ben morina balığının tadını sevmiyorum. Problem oldu. Ondan 2 tane babayı bıraktım. Birisi chicken cordon bleu, diğeri ise beef bourguignon. Şimdi bunlardan açıkçası umutluyum. Zaten sona bırakmamın sebebi de bunu söyleyeyim. Öncelikle tavuğa gidiyorum. Çünkü et çok güzel yani. Bugün bence çok başarılı bir cordon bleu olmuş ya. Kreması fantastik. Tavuk pamuk gibi çok güzelmiş. 10 üzerinden 9 hak eden bir cordon bleu bence. Diğerleri ortalamaydı ama bu değil. Et bir kere çok güzel pişmiş. Üzerinde farklı patatesi, soğanı falan filan var. Çatalı şöyle bir ete vurdum ve et ayrıldı. Çok güzel pişmiş bir et. Hafif karamelize olmuş. Şu an bir soru işareti var şimdi. Farklı patates diye düşündüğüm şey acaba havuç mu? Aynen bu. Aslında farklı patatesi ben çok hoş istiyorum. Güzel bir kombinasyon. 10 üzerinden 8 hak eden bir yemek burada. Ekmektir ya bu. Restoranın adını verdiği kadar iyi bence. Ekşi mayalı ekmek böyle. Ama kendileri yapıyorlar belli. Evet, tadımlarımızı yaptık. Buradaki öğlen menüsünü 3 yemeği 22 euroya satın alabiliyorsunuz. Ben burada 6 çeşit yemek tattım. Fiyatlar bu şekilde, ortam bu şekilde, yemekler bu şekilde. Göt Konuş Ansi bölümünün ana yemek kısmını burada kapatıyorum. Evet, harika bir gezinin sonuna geldim artık. Göt Konuş Ansi bölümünün finalini buranın traditional yemeği olan tartiflette ismindeki yemekle yapıyorum. Bu bir dağ yemeği. Çok eski bir yemek. Patates, soğan, bacon ve reblochon peynirinden yapılıyor. Bir yanda da ördekler savaş veriyor bu arada. Çok güzel bir restoran burası. Konum itibariyle Annecy'deki en güzel restoranlardan biri diyebilirim. Traditional yemeğimi söyledim. YouTube yorumlama zamanı. Merak ediyorum. Finalde özellikle bu yemeği bıraktım. Çünkü buraya gelip buranın en ünlü yemeğini tatmamak olmazdı. Bakalım nasıl? Çok güzel bence. Tam umduğum gibi. Beklentilerimi sonuna kadar karşılayan bir yemek şu anda. Erimiş bir peynir, kremamsı, patatesi güzel, soğan tadı tam ayarında. Çok baskın değil ama geliyor bence. Burada gelen ekmek de sanki böyle ev yapımı bir ekmek gibi ama daha kıtır, daha sert. Ve de o ekmeğin yanında esamesi okunmaz, öyle söylemek lazım. O ekmek gerçekten çok güzeldi. Evet, tartiflette özetle çok güzel. Eminim buradan daha iyi yapan yerler vardır ama güzel bir örneğini yediğimi düşünüyorum tartifletlerin. Evet, kanalın yeni içeriğiydi Yut Konuş. İlk bölümünde dediğim gibi bu güzel Fransa şehrinde yaptım. Güzel yedik 2 gün boyunca, tatlısından tuzlusuna güzel bir yiyiş oldu. Bundan sonrasında İsviçre'deki birçok yere gidip traditional ürünleri tatmaya devam edeceğim. Kanala bunun gibi içerikler gelmeye devam edecek. Benim için Fransız mutfağının güzel ürünlerini tatmak çok keyifliydi. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Yut Konuş'un başka bölümlerinde görüşmek üzere. Hoşça kalın.